Yani Allah-u Teala'yı tam manasıyla kimse anlayamaz. Anlayamaz. Görmek var ama ahirette görmek var. Şimdi onu konuşuyor zaten. Ders o. Ama ihata başka. İhata demek kavramak demek. Kavramak demek min cemiyel vücuh, her yönüyle anlamak demek. Her yönüyle anlaşılamaz. Daha biz bir insanı her yönüyle anlayamıyoruz. Bir hocamızı, bir şeyhimizi, bir mürşidimizi tanımaya kalkıyoruz. 40 sene 50 sene yanında duruyoruz. Daha her yönünü anlayamamış oluyoruz. Kainatı yaratan Allah-u Teala'yı nereden anlayacağız? Künhü itibariyle, öz zatı itibariyle, bütün yönleri itibariyle tanıyamıyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyabildik mi yani? Sahabe tanıyabildi mi? Ne diyor İmam Busayri kastedebilir? Ve keyfe yudriku fid dünya hakikatehu kavmun niyamun tesellev anu bil hulumi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikatini, hakikati Muhammediye'yi, hakikati Ahmediye'yi kim dünyada idrak edebilir? Ancak diyor, rüyada görüp de teselli olan toplumlar, rüyada görüp de teselli olan bizim gibi toplumlar, kavimlerin diyor, onun hakikatini anlaması nasıl düşünülebilir? Dediler ki, meşayihtan bize, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabe-i kiram anlayabildiler mi? Anlayamadılardı. Hazreti Ebubekir Sıddık anlayabildi mi? O da anlayamadı dedi. Hazreti Sıddık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yakını, o dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikatini idrak edemiyor. İlimlerini idrak edemiyor. Bak Miraç'ta verilen ilimlerde ne buyuruyor? Nübüvvet ilmi bana verildi, Ebubekir'e bile anlatamam diyor. Anlatsam havsalesi almaz. Bak anlatsam havsalesi almaz diyor. Şimdi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili konuşuyoruz. Bu bir mahluk. Bu da yaratılmış bir zat. Tabi eşrefi mahluk, yaratılmışların en şereflisi. Ekramul enbiya vel murselin. Ama Allah nasıl tam anlaşılacak? Bunu yani kim şey edebilir? Ayet-i kerimeden bunun delili nedir? Ve la yuhitûne bi ilma. Allah-u Teala ilim bakımından bilmekle beraber efendim ne yapamazlar? İhata edemezler. Taha suresi 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın zatını ilim bakımından ihata edemezler. Yani zatının tüm yönleriyle kavrayamazlar. Ama tanıyabilirler mi? Tanırlar. Çünkü tanımak nedir? Marifet denen şey. Marifet Allah'ı bilmek. Bunu bilene, tanıyana arifi billah deniyor. Demek olmasa arifi billah denmez, değil mi? Demek Allah'ı tanıyabilen kullar var. Esma-i Şerifesiyle, Sıfat-ı Şerifesiyle, tabi ibadetleriyle, riyazatlarıyla, bir seyri sülük vasıtalarıyla evvela şeriatın zahiri ilimleri, ondan sonra da batıni, manevi merhaleler kat edilerek Allah tanınabilir, değil mi? Allah-u Teala tanınabilir. Marifetullah insan kazanabilir. Arifi billah olabilir. Ama Allah Teala kavranamaz. Tanınmak başkadır, kavranmak başkadır. Kavranmak her türlü teferruatının bilmesi, bunu kimse bilemez. Hatta Atel Kürsi'de ne buyuruyor? Ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi. İlminden, bırak Allah'ın zatından. Bırak Allah'ın esmasının, sıfatının cümlesinden. İlminden, malumatından, Allah Teala'nın bildiklerinden bir şeyciyi bile kavrayamazlar. İlla bima şa'e. Ancak Mevla murad edip dilediği kadarını onlara öğretirse onun dilediğiyle sınırlı ilimleri olur. Geri kalanı kavrayamazlar buyuruyor. Onun için biz Allah'ın nasıl ihata edelim? İlmini bile ihata edemiyoruz. Malumatından bir şey bile kavrayamıyoruz. İlla bima şa. Dilediği kadar bize bir şey öğretiyor. Sen Allah'a gayba inanacaksın. Benim Allah'ım her şeyi bilendir. Alim midir? Alimdir. Allamul guyub mudur? Allamul guyub. Hakim midir? Her işi hikmetli midir? Her işi yerli yerinde midir? Bunu sana anlatmak zorunda mıdır? Değildir yani. Sen de aklını kullan anlarsın. En azından vardır bunun bir hikmeti dersin. Allah'ına itaat edersin. Bu itaatın neticesinde de kazanırsın. Şimdi Allah'ımız var mı? Var. Malumul vücut mudur? Varlığı malum mudur? Bilinebiliyor mu? Biliniyor. Tanınabiliyor mu? Tanınıyor. Kavranamıyor, ihata edilemiyor, künhü mahiyeti bilinemiyor tabii ki. Nasıl bileceğiz? Daha güneşi gözümüzle göremeyecek halimiz yok. Güneş çıktığında böyle, yeni çıktığında belki biraz bakabiliyor, bir de batarken kızardığında biraz bakabiliyoruz. Normalde Allah'ın mahlukatından bir zerreyi ifade etmeyen ki gezegenlerde ne güneşler, ne aylar, ne yıldızlar, yani güneş gibi neler var? Gezegenlerde kaç güneşler var? Bizim gördüğümüz, bize yakın diye bize görünen bir güneş var. Ona bile gözümüzle bakıp da etrafını şöyle bir çevreleyip de
enini, boyunu, nesinin, varını, yoğunu anlayamıyoruz. Allah'ın bir mahlukunu idrakten aciziz yani. Gözlerimiz sulanıyor, kamaşıyor, başımız dönüyor, kafamız. Göğe bakamıyorum. Biraz ben göğe baksam hemen başım dönüyor işte. Önüme duruyorum böyle. Yani göğe bakamıyoruz. Takkemiz düşüyor bilmem ne kafamızdan. Ne konuşuyorsun yani? Ama vardır. Akıl da bunu anlar. Akılla bilinir, kurban oldum.